Merhabalar, ben Doktor Fatih Dağdelen, estetik ve plastik cerrahi uzmanıyım. Şimdi alt bacak dediğimiz yani diz kapaklarımızın aşağısındaki bölgelerden bahsediyoruz. Bu bölgeye yönelik olarak kişilerde normal düzgün bir kemik yapısı ile sadece incelik ya da kalınlık söz konusu olabilir. Mesela kışın özellikle bacakları, alt bacakları kalın olduğu için hani kendini rahat hissetmeyen, çizme giyemediğini söyleyen ya da alt bacağın kalınlığından rahatsız olan bir hasta grubuyla karşılaşıyoruz. Bu tip hastalar bize geldiğinde sadece liposuction yöntemiyle bu bacağı inceltmek mümkün olabiliyor. Tabii eğer hasta atletik, spor yapan ya da alt bacak kasları çok güçlü olan bir hastaysa bu tip hastalarda o kası inceltmek, kemik yapısını küçültmek mümkün değil. Sadece yağ dokusunu alıyoruz. O yüzden hastayı muayene ettiğimizde yağ alınıp alınmayacağını aslında çok net bir şekilde karar verebiliyoruz. Özellikle bilek kısmı çok kalın olan hastalar olabiliyor. Biz bu tip hastaların liposuction yöntemiyle son derece güvenli bir şekilde böyle bir operasyonu gerçekleştirebiliyoruz. Bunun dışında bacakta deformite dediğimiz X bacak ya da O bacak yani çarpık bacak deformitesi yine sık karşılaşılan bir şey. Normalde çarpık bacak problemi varsa bu aslında kemiklerin yani üst bacaktaki femur dediğimiz kemik ile alt bacaktaki tibia kemiğinin aslında açılarının farklı olmasından kaynaklanıyor. Bu tip hastalarda tabii gerçek tedavi ortopedik ameliyatlardır. Fakat ortopedik ameliyatlar gerek fonksiyonel anlamda, gerekse hastanın iyileşmesi anlamında çok ciddi sorunlar teşkil ettiği için genellikle hastalar tarafından tercih edilmez. Biz ne kadar önersek dahi bu tip hastalar hiçbir zaman bu tip operasyonları yaptırmazlar ve hastalar direkt olarak bize başvuruyorlar. Biz burada ne yapıyoruz? Eğer hastanın O bacak yani çarpık bacak ya da parantez bacak diyerek tabir ettiğimiz bacak problemi varsa bu tip hastalara farklı birkaç yöntem önerebiliyoruz. Bunlardan birincisi yağ enjeksiyonu. Yani otolog yağ transferi. Hastanın kendi vücudundan alınan yağları hastanın çarpık olan kısımlarına doldurarak hem bacağı kalınlaştırmak hem de bacaktaki deformitenin azalmasını sağlamak için yapılan bir uygulama. Bacakların eğer ki kemiksel herhangi bir açısal problemi yoksa, sadece bacak ince ise gene yağ enjeksiyonu ile bu bacağı kalınlaştırmak mümkün. Ama bir deforme ya da parantez bacak problemi varsa bu tip hastalarda özellikle belli bölgelere yağ vererek hastanın bacağını çok daha düzgün bir şekilde getirmemiz mümkün olabiliyor. İkinci bir yöntem olarak bu çarpık bacaklı hastalarda ya da parantez bacakları için protez yerleştirme uygulaması. Protez direkt olarak bacak kasının içine yerleştirilir ve böylelikle hastanın herhangi bir şekilde hissedeceği bir uygulama olmaz. Yani hasta çok rahat bir şekilde normal rutin hayatına devam eder. Ben bacak protezi, kalf protezi diyoruz biz buna. Çok sık uyguladığım bir şey. Direkt olarak bacağın arkasından yaklaşık olarak 1,5-2 santimlik bir kesiyle girilerek, tam böyle kıvrım yerinden girilerek bacak kaslarının iç kısmına bu protez yerleştirilir. Son derece kolay, son derece rahat bir ameliyattır. Yaklaşık olarak 15-20 dakika civarında sürüyor her iki bacak için. Ve hasta aynı gün içerisinde normal rutin günlük hayatına devam edebilir. Tabii ki bacak protezleri iyi şeklindedir ve bacak boyuna göre ayarlanan standart protezler. Tabii yani custom made değil, hastaya özel yapılan işlemler değil. Erkekler de geliyor. Mesela erkeklerde daha uzunlu, kadınlarda ise daha kısasını kullanıyor biliyoruz. Eğer deformite fazla ise daha geniş şekilli olan protezler de söz konusu. Bunlar direkt olarak bacak kasının içerisine yerleştirilebiliyor. Bazı hastalarda özellikle bilek bölgesi çok ince ise protezle beraber yağ enjeksiyonu yapmak da mümkün olabiliyor. Yani kombine bir işlemi de yapmak mümkün. Yani hem protez hem yağ enjeksiyonu. Bunlara aynı seansta ya da ayrı seansta da değerlendirilebilir, yapılabilir. Sözün kısası alt baldır kısmındaki çarpıklıklarda yağ enjeksiyonu, protez ya da her ikisinin birlikte yapıldığı kombine hibrit uygulamalar bizim sıklıkla yaptığımız ve böylelikle hastalarımızın daha düzgün sütun gibi bacağa ulaşmasını sağladığımız yöntemler. Eğer bacakta anormallik bir deformite söz konusu değilse bacak kalınlaştırma için sadece yani düzgün bir bacak formu var. Bacağı kalınlaştırmak için sadece yağ enjeksiyonu ya da bacak kalınsa eğer bu tip hastalarda da liposuction ile bacak inceltme yöntemleriyle alt bacaktaki problemleri bu şekilde çözme şansımız oluyor. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun.